1998 senesinde Blizzard'ın bombası StarCraft oyuncularla buluştuğunda strateji türüne yepyeni bir bakış açısı gelmişti. 90'lı yıllardan itibaren real time yani gerçek zamanlı strateji denen oyunlar oldukça gelişme göstermişti. Bunlardan Dune 2, Warcraft, Command & Conquer ve Age of Empires gibi oyunlar türün tanınmasına fazlasıyla katkı sağlamıştır. Bu oyunları oynayanlar bilir fakat oynamayanlar için gerçek zamanlı terimini şöyle tarif edebiliriz. Zaman gerçekte olduğu gibi akmaktadır. Oyundaki birimlerimizle kaynak toplayıp bina inşa ederek saldırı ve savunma için savaşçı birimler üretmeliyiz. Sonra üssümüzü düşmana karşı savunurken üretim, kaynak toplama ve savaş stratejilerine dikkat etmek zorundayız. Tüm bunları yaparken dengeli davranmalıyız. Yoksa biz beklesek de rakiplerimiz beklemeyeceği için oyunu kaybetmemiz kuvvetle muhtemel oluyor. 90'ların ortalarında Warcraft fırtınası esmeye başladı. Derken tam bir sene sonra yani 1995'te ikinci oyun çıkış yaptı. Bu oyunlar sayesinde Blizzard sektörde tanınan bir firma haline gelmişti. O yıllarda geliştirmekte oldukları bir diğer oyunsa Diablo'ydu. Bu da firmanın ileride ses getirecek oyunlarından biri olmuştur. Fakat o zamanlarda Blizzard hala kendi çapında bir firmaydı ve şirketin devamlılığı için farklı projelerle gelir elde etmesi gerekiyordu. Warcraft'ın baş tasarımcı ve programcılarından Patrick Wyatt, ikinci Warcraft oyununu 95 senesinde yeni bitirdiklerini ve bir proje arayışı içinde olduklarını söylüyor. Warcraft fantastik evrende geçen bir oyundu ve onun uzayda geçen bir halini hayal ediyorlardı. Bu projeye başlarken uzayda geçen Warcraft olarak düşündükleri projeyi bir sene içinde bitirip bir Warcraft genişleme paketi gibi yayınlayacaklardı. Uzayda savaşan orklar fikrini Warcraft motoruyla oynanabilir hale getirmek için çalışmaya başladılar. 1996'da E3 oyun fuarına katılan ekip kimsenin bu fikre sıcak bakmadığını anlamış oldu. Biraz hayal kırıklığına uğradılar çünkü yıllar geçtikçe bir sene önceki standartlar bile değişiyordu. Bu oyunlar için de geçerliydi. Geliştirdikleri oyun pek yenilikçi görünmüyordu ve ilgi çekici değildi. Aynı fuarda gördükleri Dominion Storm isimli strateji oyunu izometrik görüş açısında daha iyi grafikler ve farklı oynanış yapısıyla Patrick Wyatt ve ekibinin projelerine yeni bir yön vermelerine sebep olmuştu. Patrick o oyunu görünce kendi oyun projelerinden utandığını belirtiyor. Ekip tekrar bir araya gelince geliştirme sürecini sıfırlamaya karar vermişler. Artık rakiplerini geçmeleri gerekiyordu ve uzayda savaşan orklar fikrini rafa kaldırdılar. İşte StarCraft o zamandan sonra gelişmeye başladı. Uzayda geçen bir real-time strateji oyunu yapacaklarsa bunun oyuncular tarafından sevilen rekabetçi bir yapım olmasını istediler. O sıralarda firma Diablo'nun yapımına önem verdiği için StarCraft'ın yapımına başlayan ekip sadece birkaç kişiden oluşuyordu. Diablo'nun bitmesiyle diğer çalışanlar da kendilerine yardım edeceklerdi. StarCraft için yeni bir oyun motoru geliştirmeye başladılar. Warcraft'ta yapamadıkları çoğu şeyi bu yeni motorla artık yapabileceklerdi. Grafikler de zamanına göre bayağı ileri seviyede olacaktı. 1997 senesinde projeye sıfırdan başladılar ve bir sene sonra bunu tamamlamaları gerekiyordu. Acele etmeleri gerekiyordu. Özellikle yeni oyun motorunu geliştirirken yapay zeka ve yön bulma algoritmalarını geliştirmek onları oldukça zorlamıştı. Zamanla bunları geliştiren ekip oyunun yapısını tasarlamaya başlayınca işin içine Chris Metzen girmiş. StarCraft oynadıysanız kesin bu adamı tanırsınız. Tanıdık gelmedi mi? O zaman size şunu dinletsem. Battlecruiser operational, and Evet, kendisi oyunda seslendirme de yapmış bir isim. Blizzard ekibi oyuna farklı bir kurgusal evren tasarlamaya başladılar. Fakat bu yetmeyecekti. Kendi geliştirdikleri Warcraft dahil Dune 2 gibi çoğu efsane oyun bile birbirine benzer grupların savaşını konu alıyordu. Bir satranç oyunu gibiydi bu oyunlar. Yani seçtiğiniz gruplar arasında çok bir fark yoktu. Blizzard ekibi bir çeşit kağıt, taş, makas oyunu geliştirmek istiyorlardı. O yüzden uzayda 3 farklı ırkın savaşını içerecekti StarCraft. Bu ırklar birbirlerinden tamamen farklı olacaklardı. Oyunu bu kadar benzersiz yapan işte bu farklılık ve strateji çeşitliliğiydi. StarCraft'ta oynayabileceğiniz 3 farklı grup bulunuyor. Bunlar Terranlar, Protoslar ve Zergler. Her grubun görünümleri, birimleri, teknolojileri ve binaları, hatta bunları üretim şekilleri bile birbirinden farklı. Mesela Terranlar insan ırkının uzaya yayılmış hali, teknolojik zırhları ve ağır silahları var. Uçak,
tank ve çeşitli uzay araçları kullanabiliyorlar. Göçebe Terran olarak biliniyorlar. Protoslar psişik yetenekleri olan bir çeşit uzaylı ırkı. Değişik teknolojiler kullanabiliyorlar. Binaları ve gemileri oldukça farklı. Hani piramitleri uzaylılar yapmış derler ya. Eğer gerçekten öyleyse kesin Protoslar yapmış gibi bir izlenimleri var. Zergler ise değişik bir yaratık ırkı. Aslında Zerglerin kökeni mikroorganik canlılar. Kendi halinde yaşayan diğer canlıları enfekte ederek onları evrimleştirip kendi ırkları için hizmet eden yaratıklar haline getiriyorlar. Tüm bu farklılıklar oynanışa, kaynak toplamaya, üs kurmaya ve savaşlara kadar kendini gösteriyor. Hatta oyunun arayüzü bile ırklara göre değişiyor. Mesela oyuna başladığımızda ana binamız ve birkaç işçimiz bulunuyor. Yapmamız gereken oyunda bulunan iki temel kaynak olan kristal ve gaz toplamak. Bunlarla yeni binalar ve farklı birimler üretiyoruz. Daha çabuk gelişip doğru stratejileri uygulayan taraf galip geliyor. Bu üs kurma olayı çok önemli çünkü oyuna başlayınca rakipler beklemiyor. Daha hızlı gelişip savaşçı üretirlerse elbette kısa sürede sizi bir ziyarete geliyorlar. Hatta yapay zeka insanları aratmıyor diyebilirim. O kadar hızlı yani. Irkların farklılıklarını daha üstünüzü kurarken fark ediyorsunuz. Terranların uzay üslerini andıran fabrika benzeri binaları var. İşçilerle bu binaları belli bir sürede inşa edebiliyorsunuz. İşçiniz ölürse ya da inşaat bitmeden başka bir yere gönderirseniz bina yarım kalıyor. Tekrar inşaata devam ettirip tamamlamanız gerekiyor. Terran binaları hasar aldığında tamir edilebiliyorlar. Bu binaları haritada girinti çıkıntı olmayan istediğiniz yere inşa edebiliyorsunuz. Ayrıca çoğu binanın uçma özelliği var. Göçebe Terran adı buradan geliyor. Yani üstünüzü taşıyıp farklı bir yere konuşlanabiliyorsunuz. Bu özellikle öyle stratejiler yapıyorlar ki bir kışlayı uçurup düşman üssünün ücra bir köşesine konuşlandırdıktan sonra asker üreterek bir baskın yapmak gibi değişik hamlelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca Terran binalarını üssünüzü korumak için dar geçitlerde duvar olarak da kullanabilirsiniz. Böylece tankları ve uzun menzilli birimleri kullanarak yerden gelen saldırılara karşı bir savunma hattı oluşturabiliyorsunuz. Protoslarla oynarken üs inşa etmenin bazı kolaylıklarıyla karşılaşıyorsunuz. İşçileriniz bir binayı yapmak isteyince bina inşa olmuyor. Direkt warp ediliyor. Yani binayı ana vatanınızdan inşa edilmiş halde ışınlıyorsunuz. Bu çok da uzun sürmüyor. Ayrıca bir işçiniz bu ışınlama işlemini başlattıktan sonra başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Yeterli kaynağınız varsa hızlıca başka binaları da çağırabilirsiniz. Diğer ırklar gibi bina yapmak için çok sayıda işçiye ihtiyacınız yok. Tek dikkat etmeniz gereken binaların enerjisini sağlayan pylonlar. Bunlar üretebildiğiniz birim sayısını da arttıran yapılar. Protosların enerji kaynakları diyebiliriz pylonlar için. Binaları sadece pylonların etrafındaki alana kurabiliyorsunuz. Eğer binalarınızın arasındaki pylon yok olursa tüm binalarınız işlevsiz hale geliyor. O yüzden birden fazla pylon yapmakta fayda var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir başka detayda tüm Protoss binalarında ve birimlerinde psişik güç kalkanı var. Bunlar zarar gördüğünde kendi kendine şarj oluyor. Fakat kalkan bittikten sonra zarar gören birimlerin ve binaların güçleri dolmuyor. Kalkanları tekrar kendini yeniliyor. Bu açıdan Protoslar dayanıklı yapılara ve birimlere sahipler. Zergler için durum oldukça farklı. Bir kovan gibi düşünebilirsiniz. Sürekli larva üretiliyor ve bunları seçtiğiniz birime göre kozaya çevirip işçi, savaşçı veya diğer birimleri üretebiliyorsunuz. İşçiler bir binayı inşa etmek istediğinde o binaya dönüşüyorlar. Evrim geçirip binanın kendisi oluyorlar. Yani binanız yaşayan bir canlı aslında. Zarar gören binalar veya birimler zamanla iyileşiyorlar. Tüm binalarınızı ana binanızdan yayılan sıvı üzerinde inşa edebiliyorsunuz. Bu sıvının yayılmasını sağlayan bazı binalarla koloniyi genişletebilirsiniz. Zergler başlangıçta hızlı çoğalabilen bir ırk. Bu üç ırkla sadece üs kurma gibi özelliklerden bahsettim. Her ırkın farklı birimleri var ve bu birimlerin çok farklı özellikleri bulunuyor. İşte bunları iyi kullanan savaşlardan zaferle ayrılıyor. Zerglere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Çoğu zerg birimi yer altında saklanabilir. Saklanırken onları dedektör biriminiz yoksa göremezsiniz. Pusuya düşmemek için oldukça çaba göstermelisiniz. Zergling gibi ufak ama hızlı birimler yakından saldırırken hidraliskler uzağa saldırabiliyorlar. Mutaliskler yarasa benzeri kanatlarıyla havadan başınıza bela açıyor. Ultraliskler ise devasa boyutlarıyla ayaklı tank gibiler. Protosların savaşçıları oldukça dayanıklı
dayanıklı, uzağa ateş edebilen yarı robot savaşçılardan tutun çok kuvvetli gemilere sahipler. Bazı birimleri görünmez ve dedektör olmadan onları öldüremiyorsunuz. Arbiter'lar sayesinde ışınlanabiliyorlar. Templarlar psişik fırtınalar çıkarıp çok sayıda birime zarar verebiliyor. Ayrıca iki Templar birleşince Arkon'a dönüşüyorlar. Arkonlar o kadar güçlü ki organik birimlere karşı fazladan hasar veriyorlar. Onları yok etmek bayağı zor. Özellikle Zergler için. Terranların da bazı birimleri görünmez olabiliyor. Görünmez uçakları var. Ghost adı verilen sniperları hem görünmez oluyor hem de nükleer füze atabiliyor. Tabi nükleer silo yapmanız gerekiyor. Füze ürettiyseniz Ghost'la belli bir alanı işaretleyince 15-20 saniye içinde füze o alana düşüyor. Zaten şu sesi duyunca Nuclear launch detected. etrafta kırmızı bir ışık aramaya başlıyorduk. Ghost büyük ihtimalle görünmezse dedektörle onu bulup yok edersek füzeyi etkisiz hale getirebiliyorduk. Fakat füze ekrana girince Ghost'u öldürsek bile geçmiş olsun. Nükleer patlama oradaki her şeyi silip süpürüyordu. Ayrıca Terranların çok güçlü robotları, tankları ve uzay gemileri de var. Oyundaki birimleri ve bunların yapabileceği stratejik hamleleri anlatmakla bitmez. Bunları yaşamak lazım. Oyunun hikayesine gelecek olursak Xel'Naga isimli uzaylılar genetik olarak mükemmel bir ırk ortaya çıkarmak için deneyler yapıyorlar. Protoslar ve daha sonra Zergler bu şekilde meydana geliyor. Protos ırkının bireyleri sinir ağıyla Kala adı verilen inançlarına bağlılar. Zergler ise onları psişik olarak yöneten Overmind denilen bir varlıktan emir alıyorlar. Protoslar yüksek teknolojilerine rağmen geleneksel değerlere bağlı bir ırk olmuş ve Xel'Naga'nın genetik mükemmelliğe ulaşma hedefinden vazgeçmişler. Zergler içinse durum böyle olmamış. Psişik enerjiyi hisseden Zergler evrende yayılıp her yeri ele geçirmeye ve tüm canlıları enfekte etmeye başlamışlar. Psişik güçlere sahip Protos ırkı Zergler tarafından enfekte olmaya bağışıklı oldukları için bu iki ırk arasında çok şiddetli savaşlar meydana gelmiş. Fakat StarCraft'ta tüm bu üç ırkın kaderi galakside Koprulu sektörü denilen bölgede kesişiyor. Terranlar burayı kolonize etmek için araştırırken Protoslar onların farkına varırlar. Terranları ilk gördüklerinde etkilenen Protoslar onları uzaktan izlemeye başlarlar. Terranların genelinde olmasa bile psişik güçleri yüksek olan askerler vardır. Zergler bu potansiyeli fark edince Terranları enfekte edip ordularına katma amacıyla saldırılar başlatıyorlar. Saldırıya uğrayan Terran kolonilerini tehdit olarak gören Protoslar Zerglere saldırmaya başlarlar. Çünkü Zergler çoğalırsa bu galaksi için büyük bir tehdit olacaktır. İşte ilk StarCraft'ın hikayesi bu saldırıların ardından başlıyor. Burada kısaca bahsettim ama oyuna girince hikaye dallanıp budaklanıyor. Tüm ırklarla oyuna başladığınızda hikaye farklı yönlerden ilerliyor. Oyun tüm bu yönleriyle benzersiz bir deneyim sunuyordu. Çıktığı senede 1,5 milyon civarında satıp büyük bir başarıya imza atmıştı. StarCraft ayrıca Kore'de milli spor gibi sevilip oynanan bir oyundur. İlk çıkan oyun hala da oynanmakta. Hatta Blizzard'ın Battle.net sistemi üzerinden yükleyip günümüzde de oynayabiliyorsunuz. StarCraft'ın ikinci oyunu 3 farklı bölüm olarak çıkmıştı. Oldukça başarılı bir oyundu ve özellikle multiplayer modlarında bayağı vakit harcamıştım. İlk StarCraft oyunu 98 senesinde strateji türünde getirdiği yeniliklerle oyun dünyasına büyük katkıda bulunmuş ve Blizzard'ı büyük bir firma haline getiren oyunlardan biridir. Siz de bu oyunla ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.